Fiyatları göstereceğim size. Mekke Medine arası yoldayım arkadaşlar. İşte hicret tam da bu civarda yapıldı. Peygamberimizin kabri. Benim için ayrı gerçekten. Onu hissettim. Mafiş English, mafiş. Nereden geldiniz? Antalya. Antalya'da. Şu anda Mescid-i Nebevi'nin avlusunun tam ortasındayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Mescid-i Nebevi'ye doğru geçiyorum. İslam tarihinin Müslümanlar için en büyük ikinci mescidi, ikinci camisi Hz. Muhammed tarafından Mekke'den Medine'ye hicretten sonra yaptırılmış. 623 yılında yaptırılmış Mescid-i Nebevi'ye doğru. Mekke Medine arası yoldayım arkadaşlar. İşte hicret tam da bu civarda yapıldı. 622 yılında Hz. Peygamber ve Mekkeli Müslümanlar işte bu dağların arasından geçerek çöllerden develerle kimi zaman yürüyerek Medine'ye ulaştılar. Mekke'deki zulümden, savaştan, esaretten kurtulmak için Medine'ye göç ettiler ve barışa kavuştular orada. Hicri takvimin başlangıcı kabul ediliyor. 622 yılındaki bu hicret. Arkadaşlar aynı zamanda 622 yılı ilk İslam devleti de o zaman kuruluyor. Medine Sözleşmesi'yle. Bölgedeki Yahudilerle yapılıyor Medine Sözleşmesi ve buna göre İslam devleti kuruluyor. Aynı zamanda duymuşsunuzdur. Ensar, muhacir, Medine'de Müslümanları ağırlayanlara ensar deniliyor. Ücreti buraya yerleşenlere de muhacir deniyor. Ve güvercin yuvaları var. Yol üzerinde karşılaştım onlarla. İnanılmaz güzel kayalar. Renge bakar mısınız? Kahverengi, çok enteresan delikler falan da var üzerinde. Ve güvercin yuvaları, bakın deliklerde yaşıyorlar. Mekke Medine arası olsun, Cidde Medine arası. Bütün benzin istasyonlarında arkadaşlar bakın bunlar otobüsler. Medine'den Mekke'ye giden yapmışlar, mola veriyorlar, yakıt alıyorlar. Böyle kahve, çay kioskları var. Hepsinde var istisnasız. Benzinlik bu tarafta oluyor. Bunlar bu tarafta. Sol tarafta. Aynı şekilde. Bunlar da Umre'ye giden Müslümanlar. Medine'ye giriş yaptım. Artık 3-4 kilometre sonra kalacağım yere varacağım. Böyle bir cami var. Cami yolu üstünden geçiyor artık. Ve sonunda Medine'de konaklayacağım yere geldim. Medine'de merkezde bir otel. 63 euro arkadaşlar buranın günlüğü. Gayet geniş, yeterli. Yani 2 kişi, 3 kişi bile kalır yani burada. Fiyat performansı gayet iyi. Medine'nin merkezinde. Şurası lavabosu, banyosu, tuvaleti. Burada ufak bir mutfağı var, kettle falan filan. Böyle eski usul terlik koymuşlar buraya. Orta üst seviye bir otel. Yani su ısıtıcısı var burada. Eski usul kullanıyorlar. Genelde zaten bir kalitesizlik var otellerde. Arkadaşlar şimdi arabayı park ettim buraya. Mescid-i Nebevi'ye bir 2 kilometre uzaklıkta. Çünkü oraya araçla almıyorlar. Bayağı bir karışık. 2 kilometre uzaklıkta park ettim. Bakın burada oteller bölgesi zaten burası. Turistler, umreye gelenler, gezmeye gelenler falan.
Mescid el Nebevi. O kadar çok tur otobüsü var ki. Gerçekten. Böyle güzel tasarımlı oteller de var. Neymiş adı? Vardat Al Sadah Hotel. Milli görüş ambulansı var. Dikkatimi çekti. Şu anda öğle namazı vakti. Ezanlar okunmaya başladı. Ben de bu teyzeleri takip ediyorum. Kırmızı kurdaleli. Başlarında. Medine, Mekke'ye göre daha da gelişmiş bir yer. Sosyal, kültürel olarak da, insanların davranışları olarak da, İngilizce konuşma seviyesi olarak da çok daha gelişmiş bir yer Medine. Burada insanlar daha hoşgörülü, daha yumuşak. Güvercinler uçuşuyor. Milyarlarca. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebubekir hicret sırasında Sevr mağarasına saklanır. Peşlerindekiler mağaranın kapısına kadar gelir. Mağara girişine bir güvercin yuva yapar, bir örümcek ağ örer ve onları arayanlar içeri bakmadan geri döner. Bu olay Kur'an'da Tevbe suresi 40. ayette Peygamber mağarada arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir demişti ve Allah onu görünmez ordularla desteklemiştir diye geçer. Tamam, öğle namazı vakti şu anda, namaz kılınıyor. Şimdi ben de öğle namazı için içeri gireceğim. Mescid-i Nebevi'ye yetişemeyeceğim galiba. Şimdi buradan abdestim de vardı zaten. Selamünaleyküm. Evet. Öğle namazı. Evet, öğle namazını kıldık. Burada Türkiye'den gelen abiler de var. Selamünaleyküm abi. Video çekiyorum da. Nereden geldiniz? Antalya. Antalya'dan. Eyvallah. Video çekiyorum da öyle YouTube için. Kaç gündür buradasınız? 3 gün. Sadece Medine'de mi? Gittiniz, Mekke'ye gittiniz mi? Daha yeni gittim. Ha, gideceksiniz. Bugün. Eyvallah. Allah kabul etsin. Sağ ol. Eren, Ben Kayseriliyim. Mescid-i Nebevi bu tarafta değil mi? Tabii. Ha, tamam, buradan yürüyerek gidiyoruz oraya. Şeyi falan var mı, saatleri giriş çıkış, yani dikkat etmemiz gereken bir şey? Açık her zaman. Açık. Tamam. Tamam abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Evet, Antalya'dan gelmiş abi. Demek ki istikamet böyle. Önce Medine'ye geliyorlar. Buradan Mekke'ye. 350-400 kilometre falan Medine'den Mekke. Evet, Mescid-i Nebevi'ye yaklaştım artık. Fiyatları göstereceğim size. Pizza 20-30 riyal. Tavuk dürüm 14 riyal, 20 riyal büyük boy. Dürümleri fiyatları 15-20 riyal civarında. 4 riyal bu samosa, yöresel şeylerinden, etli ve patatesli, 40 TL. Hi brother. Aleykümselam. Tüm ihtişamıyla, güzelliğiyle, kalabalığıyla, hoşgörüsüyle, sevgisiyle kucakladı. Gerçekten güzel bir aurası mı denir, atmosferi var buranın. Böyle bir barış dolu, huzur dolu bir yer. İçimde farklı bir heyecan var. Şu anda Mescid-i Nebevi'nin avlusunun tam ortasındayım arkadaşlar. Öğle namazı az önce ben başka camide kılmıştım. Şimdi burada da kılındı ve dağılıyorlar. O yüzden bir hareketlilik var. Bayağı bir hareketlilik var çevrede. Burası 700 bin Müslümana ibadet için imkan sağlıyor. 700 bin Müslüman aynı anda namaz kılabiliyor. Bahçesiyle, içiyle beraber ve 400 bin metrekare alana sahip. Bakın, avlusu o kadar geniş ki. Mescid-i Nebevi. Nebevi de peygambere ait anlamında. Peygambere ait cami. Peygamberin camisi yani. Nebi de peygamber demek zaten. Nebi, Nebevi. Nebi kökünden geliyor, Nebevi. Tabii yapıldığında bu kadar büyük değildi ki. İlk yapıldığında hurma ağaçlarından yapılıyor. Hurma ağacının yapraklarından yapılıyor. Daha sonra tabii gelişiyor, büyüyor ve bu haline geliyor. Ve en büyük katkılardan biri de tabii Osmanlı döneminde yapılıyor. Memlükler zamanında yapılıyor. Bakın, dünyanın birçok ülkesinden, Türkiye'den gelen abiler de var burada. Önündeki şeylerinden tanıyoruz artık, bayrağımız oluyor ya da yaka kartlarında yazıyor. Hemen karşıda da Zemzem. Yine Mekke'de olduğu gibi, Kabe'de olduğu gibi burada da var. Zemzem çeşmeleri var. Şimdi tadına bakacağım bir.
Zemzem'in bereketinden biz de feyizlenelim bakalım. Bakın böyle plastik bardaklarda gayet hijyenik, güzel. Merhaba abi. Efendim zemzem suyu. Bereket, şifa, nur olsun. O kadar kalabalık ki yani 15-20 dakika oldu. Biteli hala çıkıyorlar. Yani içerisi de çok büyük. Orayı da merak ediyorum. Biraz kalabalık azalsın içerinin. Oraya da geçeceğim. İçeriye geçeceğim. Evet böyle bir yerde duruyorlar namaza. Hiç alakasız bir yer yani. Kenarda dursanıza yani namaz ortada kılınan bir şey değil ki. İnsanlar geçiyor. Bir de böyle şeysiz falan kılıyorlar genelde. Seccade olmadan falan bakın bu kadın. Mesela seccade falan yok. Namaz kılıyor orada. İmam hizası diye. Bunun arkasında kılınması gerekiyor yani imamın önüne geçmemek için. Şu hizada demek ki şu çıkıntıda imam var. Kapı 1 numaralı kapı, 2 numaralı kapı böyle gidiyor. 4. Ana girişte burada 5 numaralı kapı. Suud polisi güvenliği sağlıyor. İçeri doğru geçeceğim. Mescid-i Nebevi'nin içerisi. Şu ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Evet, Bismillah diyelim. Adımımızı atalım. Mükemmel. Gerçekten ışıklandırma, mimari, halılar, renk uyumu, harmoni gerçekten çok güzel. Böyle açık yeşil tonlarda, üst tarafta sarı beyaz ve koyu gri tonlar var. Kur'an okuyanlar, cemaatle namaz kılanlar. Yatanlar her zaman olduğu gibi olmazsa olmaz. Şimdi ayakkabıyı 249'a koyuyorum. Soğutması da bunlarla yapılıyor arkadaşlar. Klima. Bunlar. Evet, bakın içeride de var. Zemzem. Burada çok büyük operasyonlar dönüyor. Müthiş planlar yapılıyor herhalde. Ya şu halının rengine bayıldım gerçekten. Bakın şöyle göstereyim. Ya o kadar güzel değişik bir rengi var ki bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama böyle mavinin tonu, yeşilin tonu, kremler muazzam güzel olmuş. Mescid-i Nebevi. Ya o kadar güzel ışık var ki yani hiç gözünüzü yormuyor. Böyle çok soft, çok sade bir tasarım var içeride. İşte böyle her kolonun altında böyle Kur'an-ı Kerimler var. İsteyen alıp buradan okuyabiliyor. Şimdi burası da açık alan. Avlusuna çıktım aslında. Böyle tenteler var yukarıda. Dış avluda olduğu gibi. Evet inanılmaz geniş bir alan gerçekten. Muazzam büyük bir alan. Temizlikçiler mavi kıyafetle. Düzen, intizam gerçekten çok iyi. Ben Mescid-i Nebevi'nin büyüklüğünü şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle zoom gireceğim. Burası benim girdiğim kapı. Yani buradan 100 metre var. Rahat 100 metre var. Yani 120 metre falan da diyebilirim. Hemen diğer tarafıma dönüyorum. Aynı şekilde tam ortadayım şu anda. Ya toplamda bir 250 metre diyebilirim yani solumdan sağ tarafıma. Ön taraftan arkaya da yine aynı şekilde bir uzaklık var. Şu anda tam ortasındayım. Bu avlu da tam ortasına yapılmış diye düşünüyorum. Bakın diğer taraflar kapalı. Tam ortasında bir boşluk var.
Herhalde daha sonra da zamanla burayı da kapatmışlar tenteyle falan. Tam şu anda merkezindeyim. Mescid-i Nebevi'nin tam ortasındayım. Şimdi şu içerideki zemzemden de bir bardak patlatayım. Evet. Lan. Zemzem ağır geldi. Karşıda birçok yerde zemzem çeşmesi var içeride. Bakar mısınız? Her yerde. Orada. Bu tarafta var. Burada var. Şimdi en sona doğru geldim. Şuradan çıkış yapayım bakayım arka bahçe nasılmış. Arka avlu. Anlaşamıyorum. Brother, where are you from? Yeah. Where are you from? Your country? Pakistan. Pakistan. Okay. You no speak English? No. Okay. Selamun aleyküm. Arkadaşlar o kadar zor ki yani İngilizce konuşan bulabilmek. Gösteriyorum, elimle işaret ediyorum. Diyorum bu çöpü nereye atacağım? Anlaşamıyoruz. Evet, şimdi Mescid-i Nebevi'nin arka avlusuna doğru geldim. Bakın tarafta böyle. Arkadaşlar sistem şöyleymiş. Temiz bardaklar burada. Pis kullandıktan sonra buraya konuyormuş. Şimdi anlaştık. Birisi anlattı bana. Ben de öğrenmiş oldum. Bir de şöyle bir şey var. Soğuklar bunun içinde soğuk su. Soğuk istemiyorsunuz, normal bir su istiyorsanız da bundan içiyorsunuz. What's your name? My name is Ali. Oh yeah, you from which city of Arabia? I am from Al Hassan. Hasar. Yes. Ali ile fotoğraf çekmek istedim. O da benimkini çekti. Arkadaş olduk. You first time you been here? No, no, this is not my many first time. Yes. Ali's friend. What's your name? Ahmed. Ahmed. Okay. Also we have these names in Turkey, Ali and Ahmed. We are Yes. using. Yes, this is my YouTube channel. You can follow me. Thank you guys. Thank you. Thank you. Nice to Selamun meet you. aleyküm. Nice to meet you. Salam. Şimdi bu kardeş fotoğrafımı çekti benim. Sağ olsun kendi geldi. Biraz onunla konuşacağım. İngilizce biliyor mu bilmiyorum ama. Where are you from brother? Egypt. Egypt. What's your name? Said. Said. Said sağ olsun benim fotoğrafımı çekti. You are student. What are you doing? No speak. No speak English. What is your job? ايش؟ İş. ايش؟ Okay, masalam. Şükran brother. Mafiş English, mafiş. Ama beni takip edecek şimdi YouTube'da. انترنت. İnternet problem. So. I could. انترنت فيسبوك واتساب. Arkadaşlar her şey güzel de ayakkabımı unuttum gerçekten. Numara aklımda. Nereye koydum ama o kadar çok kapı var ki. Şimdi ayakkabıyı arıyorum. Arkadaşlar şimdi Mescid-i Nebevi'den ayrılıyorum. Yine buradayım ama içinden ayrılıyorum. Avluya doğru çıkacağım. Yani kesinlikle şunu söyleyebilirim. Hiçbir yerde, hiçbir camide hissetmediğim huzuru burada hissettim. İçerisinin hem fiziki yapısı hem hissettirdiği muazzamdı. Yani Kabe evet bizim Müslümanların ilk mescidi ama Mescid-i Nebevi benim için ayrı gerçekten. Onu hissettim. Çünkü Kabe bir de şu var. Ayakkabımı giyiyorum bu arada. Mescid-i Nebevi daha sakin, daha böyle nasıl diyeyim? O şeyi hissettiriyor size. Yani Kabe Mekke'de çok fazla şey var, kalabalık var. Efendim selam. Ziyaret bundan var mı abi? Onu bilmiyorum ya. Ben de birazdan oraya geçiyorum ben de zaten. Türk abiler şeyi sordu. Peygamberin kabrine. Ben de bilmiyorum. Ben de soracağım dedim. Dediğim gibi duygularım bu şekilde. Şimdi Hazreti Peygamber'in kabrine doğru geçiyorum. Evet, number bir numaralı kapıdaymış. Hazreti Peygamber'in kabri. Oraya doğru geçiyorum. Bizim Türkleri gördüm yolda ne tarafta diye sordum. Onlardan öğrendim kötü haber. Gidemiyorum çünkü randevuyla gidilebiliyormuş. O da bir gün sonra yani yarına ya da öbür güne veriyorlar. Şimdi arkadaşlar 2-3 kişiye daha sordum. Güneş gözümü aldığı için şöyle kapatıyorum. Kusura bakmayın efendim. Şu arkamdaki yer var ya giriş yapılıyor. Buradan geçip Hazreti Peygamber'in mezarı görülebiliyormuş. Ama çizme dışından mı görülüyor, uzaktan mı bakılıyor? Şimdi deneyeceğim. Şu abileri takip edeceğiz artık. Bakalım nereye gidiyor. Ne görebileceğiz? Bu sırayı takip ediyorum artık. Nereye gidiyorlar? Bakın. Önümde sıra sıra abiler gidiyor. Onları takip ediyorum. Bakın işte bunun içinde İslam peygamberi Hazreti Muhammed kabri.
Ayakkabıları çıkaracağız galiba yine. Bakın burası daha kalabalık, daha yoğun. Diğer tarafa göre. Hemen Peygamber kabrinin yanı. Evet, şimdi kalabalık artıyor zaten gittikçe gördüğünüz üzere. İşte karşımızda arkadaşlar İslam peygamberi Hz. Muhammed'in, peygamberimizin kabri. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Evet, kabir tam olarak, peygamberimizin kabri tam olarak karşımda. Bekletmiyorlar, devam ettiriyorlar. Kalamıyoruz burada. Selamünaleyküm. Herkes salatü selam getiriyor, selam veriyor peygamberimize. Selamünaleyküm. Bakın çok bekletmiyorlar. Peygamberimizi selamladık ve dışarı doğru çıkıyoruz. Evet, bir ara korkmuştum göremeyeceğim diye ama Hazreti Peygamber'in kabrini de ziyaret etmiş oldum. İçimde kalmadı gerçekten. Çok üzülmüştüm, bir ara öğrendim. Randevuyla giriliyor dediler ama sonra birkaç kişiye daha sordum ve girdim sonunda içeri. Şöyle göstereyim daha geniş açıdan. Şuradan giriş yapmıştım. Buradan girdim, içeriden kabri ziyaret ettik. Kabri ziyaret ettikten sonra çıkış buradan yapılıyor. Bakın bu gördüğünüz yeşil kubbenin altı Hazreti Peygamber'in kabri. Bunu ziyaret ettik, selamladık. Hediye dükkanı. Görebilirsem bakacağım oraya. Bakın hemen Mescid-i Nebevi'nin karşısında hediye dükkanı. Bakın kaldırıyor. Yeşil kıyafetle arkadaş uyarıyor onları. Yani yoksa herhalde uyardıkları halde böyle burası. Uyarmasalar herhalde dolup taşacak burası yatanlarla. Çok güzel de bir görüntü değil aslında, yani buraya yakışmıyor. Bakın. Yallah yallah diyor. Bu arada görevliler kaldırıyor dedim ya arkadaşlar, temizlik var diye kaldırıyorlarmış. Normalde öyle bir uyarı falan yok. İsteyen istediği gibi oturuyor yani. Ben normalde de izin vermiyorlar zannettim ama bakın. Şöyle bir şey yapılabilir. Yani burada oturacak yerler yapılabilir. Böyle çadır gibi, tente gibi, ne bileyim yani insanların oturabileceği banklar yapılabilir. Daha temiz, daha güzel bir görüntü olurdu diye düşündüm. Artık araca doğru geçiyorum. Mescid-i Nebevi'ye elveda diyoruz. Valla mükemmel bir deneyim mi denir artık? Yani tecrübe mi? Yani hissiyat, ne derseniz deyin. Mescid-i Nebevi'ye muhakkak gelin. Çok sakin, huzur dolu bir yer. Dediğim gibi çok güzeldi burada olmak. Medine'de olmak. Mescid-i Nebevi'de bulunmak muazzam bir duyguydu. Tavsiye ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Mescid-i Nebevi'den selamlar.